Şimdi sizlerle beraber dünyanın en kolay eldivenini yapacağız. Bu eldiven genelde parmaklı eldivenler sevmeyenler için inanılmaz kolay ve kullanışlı bir eldiven. Ama tabii şu baş parmak kısmı için ayrı bir video çekeceğim. İsteyenler baş parmak kısmını yapabilecek. Ama bu eldivenin bir diğer güzel tarafı da istediğiniz renklerde, istediğiniz şekillerde süsleyebilecek olmanız. Şöyle hemen başlayalım. Ben bu eldiven için krem rengi bir ip tercih ettim. İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz malzemeden yapılmış iplerle eldiveninizi gerçekleştirebileceksiniz. Ben 2,5 numaralı bir tığ kullandım. Şöyle. Siz ipinizin kalınlığına göre tığ numaranızı büyütebilirsiniz. Bu ip 2 numaradan 4 numaraya kadar her türlü tığa uygun bir ip. Bir tane şöyle makasa, bir tane de ipinizin geçebileceği genişlikte bir deliğe sahip iğne ihtiyacınız var. Ben sayfamdaki eldivenlerin genelini Alize Cotton Gold ile örüyorum. Bu bir Türk markası amigurumi ipi. İçeriğine bakacak olursanız %55 pamuk, %45 akrilik bir ip ve bakın gördüğünüz üzere 2 ve 4 numaralı tığlara, bu aradaki tığlara uygun bir ip. Şöyle sormak isteyenler olursa diye 100 gram 330 metre bir ipten bahsediyoruz ama zaten yarısını bile kullanmayacağız. Eldivenimize başlarken aslında ihtiyacımız olan şey sadece bir zincir çekmek ve bu zincirin adedini siz kendi parmaklarınıza göre belirleyebilirsiniz. Ben 39 tane zincir çektim ve eldivenime o şekilde başladım. Siz 40 ya da daha fazla ya da daha az zincir çekerek eldiveninizin şu uzunluğunu oluşturabilirsiniz. Bakın, eğer bu formda, bu uzunlukta bir eldiven istiyorsanız 39 tane zincir yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi zincirin adedini siz kendiniz belirlersiniz. Kendi parmaklarınızın uzunluğuna göre ya da eldiveninizi ne kadar uzun ne kadar kısa yapmak istediğinize göre. Zincirinizi çekerken bir karıştan biraz fazla ip bırakmaya gayret edin. Hemen şöyle bir düğüm atalım. Kalan iple birleştirme işlemi yapacağız iğne ile. Bakın. Hemen ters çevirdim şöyle ipi. Üst üste gelen kısımları parmaklarımın arasına sıkıştırdım. İpimi aldım. Alttan ipi çekip bir düğüm attım. Şimdi 39 tane zincir çekeceğim. Yedi tane zincir çektim. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Şimdi 39. zincirimize değil 38. zincirimizin tam böyle ortasına batıp ipimizi alıp sık iğne yapıyoruz. 37. zincirimize batıyoruz ve sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sona kadar ilerleyip 38 tane sık iğne yapmış olacağız. Bakın, ben tekrar göstereyim. Zincirime battım. İpimi aldım. İkisinden birden ipimi geçirdim. Bu şekilde. Sırayla bütün zincirlerimize batarak sık iğne yapıyoruz ve şurada en sonda buluşuyoruz. Evet, şimdi son zincirime de batıyorum. Bakın, şurada düğümden hemen sonraki zincir 38. sık iğnemi de yapmış oluyorum. Ve şu an tek yapmam gereken bir zincir çekip şöyle şeridimi ters çevirmek. Şeridimi ters çevirdikten sonra bakın, bu benim
üste çıkmak için çektiğim zincir. Hemen dibindeki sık iğnenin tepesine şöyle arasına batıp, bakın arasına battım. İpimi çektim ve yeni bir sık iğne yapıyorum. Evet, 38 tane sık iğne yaptım, zincir çektim, şeridimi ters çevirdim. Hemen ilk sık iğnemin tepesine batıp bir sık iğne daha yaptım. Bakın, şöyle tepesinde araya batıyorsunuz. Tam şuraya battık ve bir sık iğne daha yaptık. Şu şekilde değil, bakın. Buradan değil. Hemen üst kısımda iplerimin arasına batıyorum. Ve ipimi alıp sık iğne yapıyorum. Bakın, hep şu arka kanada batıyorum. Arka kanatta işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Hemen şöyle yavaş yavaş bir iki tane göstereyim. Aslında bu işlemi daha önceki eldivenlerimi izleyenler biliyorlardır. Bir tanesini bu şekilde yapmıştık. Bilek kısmını. Bu bizim aslında bilek lastiğimizin daha uzun versiyonu. Sadece bu işlemi yaparak bir eldiven elde edeceğiz. Kısa bir sürede bir çift eldivenimiz olacak. Evet, şöyle biraz daha yavaş bir iki tane göstereyim. Hemen tekrar edeyim. Bakın şu V görüntüsünün arasına batıyorum. İpimi alıp sık iğne yapıyorum. Bu işlemi sona kadar yapalım arkadaşlar ve son tarafta ve son ilmekte buluşalım. Sizin için işlemi şöyle bir iki defa gerçekleştirip sona geldiğimde yeniden buluşacağız. Bakın, ben son ilmeğime geldim. Hemen şurada arasına batıp ipimi alıp sık iğne yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Ters dönüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Şeridimizi çeviriyoruz. Ve çektiğimiz zincirin dibindeki ilmeğin ortasına batıp tekrar sık iğne yapıyoruz. Evet. Son defa göstermek adına sık iğnemi yaptım. Bakın. Zincirimi çektim. Şeridimi ters çevirdim. Hemen dibindeki sık iğnenin tepesinden itibaren batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi size kaç şerit ilerlemeniz gerektiğini göstereceğim. Bakın, ben son şeridimdeyim. Bunu nasıl hesaplıyorum? Şöyle parmağımda tutuyorum. Bakın, şu kadar uzunlukta bir lastiğim olması gerektiğini düşünüyorum. Ve şöyle tutuyorum. Şu iki ucu birleştiriyorum. Şöyle esneyebilen bir yapıda olduğu için hemen şöyle, bakın, neredeyse birleşmek üzere. Şimdi size kaç sıra ördüğümü göstereyim. Hemen şöyle. Bakın, şurada bir yarım şerit var. Burada tam şerit var. Bakın, iki yarımdan oluşan tam bir şeridim var. Şu kısımdan sayıyoruz. Kaç şerit ilerlediğime bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra ilerlemişim.
Ve bir tane de yarım sıra ilerlemişim. Bunu 20'ye tamamlayacağım. Yani 20 sıra benim için yeterli olacak. Böylelikle o daha demin gördüğünüz tam kapanmayan kısımda kapanmış olacak. O yüzden siz de sayarken lütfen şu yarım şeritlerden değil tam şeritlerden sayarak 20 sıra ilerleyin. Eğer benim büyüklüğümde ellere sahipseniz, ama daha büyük ellere sahipseniz lütfen şerit sayınızı arttırın. Çünkü biz eldiveni şu şekilde yapacağız. Şu şekilde birleştireceğiz. O yüzden şerit sayınız sizin elinizin büyüklüğüne göre belirlenmiş olmalı. Benim için 20 şerit yeterli oldu. Şimdi son şeridimi de örüyorum ve birleştirme kısmına geçiyorum. Evet. Böylelikle şu şeridimi de tamamladım. Hemen son sık iğnemi yapayım. Sökülmemesi adına bir tane zincir çekeyim ve ipimi şu uzunlukta keseyim. İpimi şu şekilde çıkarayım. Bakın ben burada 16 sıra iğne ile birleştirdim. Ve şurada da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sırada şu üst kısım için birleştirdim. Bunu kendi parmağıma göre yaptım. Siz kendi parmağınıza göre bunları arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Bakın bitirdiğim noktaydı. Hemen iğnemi geçiriyorum. Evet, iğnemi geçirdim. İkisini birleştiriyorum. Bakın iki ucu, bakın şu yarım şeritler içe bakıyor. İki ucu birleştirdim. Ben şu dış halkadan alıyorum. Ve bakın göreceksiniz şimdi. Şu uçtaki halkaya batarak, yarım halkaya batarak iğnemi çekiyorum şöyle. Evet. Ben elimi ters çevirip kullanacağım için şu yarım şeritlerin ters çevirdiğimde şöyle bir görüntüye sahip olmasını istiyorum. O yüzden önümdeki yarım halkalara değil, hemen şuraya battıktan sonra, bakın şuraya batmıştık. Şuraya battıktan sonra hemen karşısındaki içte kalan yarım halkaya batıp iğnemi çekiyorum. Şu şekilde. Hemen içte kalan yarım halkaya batıyorum ve karşısındaki yarım halkadan geçiriyorum iğnemi. Bu şekilde birleştiriyorum. Bakın ben üçüncü şeridimi de yaptım. Üçüncü birleştirmemi de yaptım. Şu an bakın bu değil, şuradayız, dörtteyiz. Karşısındakindeyiz. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben 16 ilmeği şu şekilde birleştirip geliyorum. Ben 16 ilmeğimi birleştirdim. Sabitleyeceğim. Şuradan da 12 tane zaten birleştireceğim. Hemen şöyle sabitledim. Şöyle üst kısımdan batarak ipimi gizleyerek keseceğim sonra. Yani şöyle atıyorum. Evet. Şöyle bir tane istiyorum. Evet. Son bir daha keselim. İpimizi keselim. Şimdi hemen şu ipimizi alalım. Birleştirmeye başlayalım tığ geçirdikten sonra. Evet.
iğnemi geçirdim. Bakın bu sefer şu içten yapmamız gereken kısım, yani yarım halkalar karşı tarafta kaldı. Hemen şöyle ipimi geçireyim. İğnemi geçireyim. Ve bakın iç tarafta kaldı. Şurada. Buradan birleştirmeye başlıyorum. Evet. Hemen bakın şuradan iğnemi geçirdim. Şöyle hemen karşısındaki yanına geçelim. Karşısındaki yarım halkaya atıyorum. Yanına geçtim 3 oldu. Bakayım. 5 6 7 8 9 10. Evet, şöyle 12.'sinde diktim. Şimdi bunları sabitleyelim. Dizelim. Evet, şimdi ters çevirip bir bakabiliriz. Şöyle ters çevirelim. Bakın. Hemen deneyelim. Evet, tam istediğim gibi oldu. 16 tane şuradan alt kısımdan sabitledik. 12 tane de şu üst kısımdan sabitledik. Alttan 16, üstten 12 tane. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi sizlerle beraber bir kalp yapalım ve kalplerimizi sabitleyelim. Evet, kalp yapabilmek için benim bir tane sihirli halkaya ihtiyacım var. Sihirli halka için ipimi şöyle çevirdim, üst üste getirdim bakın. Bu birleşen noktaları, üst üste gelen noktaları parmağımla sıkıştırdım. İki parmağımın arasında tığımı geçirip ipimi aldım. 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 zincir çektim. Halkanın içerisine 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzan yapmak için tığıma ipi 2 defa doluyorum. Bakın. 3 tane ip oldu. Tığ halkadan geçirip bir ip daha alıyorum tığıma. 4 tane ip oldu. Şimdi ikişer ikişer çıkacağım iplerimden ve bunu 3 defa yapacağım. Bakın 1, 3 tane kaldı. 2, 2 tane kaldı. 3. Bir tane üçlü trabzan yaptık. Tekrar yapalım. Tığa 2 defa ipimizi dolayalım. Halkadan geçip ipimizi alalım. Bakın. Bir tane daha üçlü trabzan yapmamız gerekiyor. Tığa 2 defa doladık ipimizi. 4 tane ipimiz var. İlk ikisinden geçiyoruz. Tekrar ikisinden geçiyoruz ve son. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi 3 tane de ikili trabzan yapacağım. Bakın tığa bir defa ipimi doladım. İlk ikisinden geçtim. Bir, ikinci defa son ikisinden geçtim. 2 tane daha yapalım. Bu 2, bu da 3 olsun. Bir tane daha üçlü trabzan yapalım. Ta 2 defa ipimizi dolayalım. Bir tane zincir çekelim. Evet, bir tane üçlü trabzan yaptık hemen. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapalım.
Evet, 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yanına 3 tane üçlü trabzan yapalım. Bir, iki ve üç. Evet, 3 tane üçlü trabzan yaptık. 2 tane zincir çekelim. Aynı halkanın içerisine ilmek kaydırma yapacağız. Bakın şöyle tığımı geçirdim, ipimi aldım. Bir dakika. Birazcık şöyle daraltayım halkamı. Tığımı geçirdim, ipimi aldım ve şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha zincir çekelim ve işte oldu. Bakın. Hemen ipimizi şöyle çekelim. Bakın, kalbimiz hazır. Şöyle biraz daha ip çekmekte fayda var. Şu iki ipi şu şekilde şurada bir düğümleyelim. Evet. İpi düğümledikten sonra gizleyebiliriz ve kalbimiz hazır. Şimdi bunun gibi istediğiniz renkte birkaç tane kalp yapabilirsiniz. Ne kadar yapmak istiyorsanız ve eldivenlerimize şimdi bunları monte edeceğiz. Hemen ben şöyle iplerimi gizleyeyim ve dikme işlemine geçeyim. Bakın şöyle sabitledim. Şimdi çalışmamız gereken kısım tam şurada bakın. Şuralar değil, tam şurası. Hemen bakın. Şuradan çalışıyorum. Şöyle nereye gelmesi gerektiğini siz kendiniz belirleyeceksiniz. Evet, sabitleyelim. İpimizi düğümlerken yeniden buluşalım. Evet, ben üçünü de diktim. Şimdi düğüm atma kısmını göstermek istiyorum. Hemen şu alttan ipimi yürütüyorum birazcık. Belirlediğim bir noktaya geldiğimde şöyle hemen şurada bir yerde bakın, hemen şurada bir yerde ipimi bir iki defa iğneye doluyorum. Şöyle çekiyorum ve bir düğüm atmış oluyorum. Emin olmak için şöyle şurada bir yere daha düğüm atacağım. Şöyle ipimi geçireyim. Ve hemen şurada bu sefer desenimin üzerine bir düğüm atayım. 1 2. Evet, ipimizi keselim. Eldivenlerimizi deneyelim. Evet. Şöyle. Eldivenlerimiz hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Parmak kısmı için şuraya bir tane video bırakacağım ve açıklama kısmına, oradan parmak kısmına bakabilirsiniz. Şöyle çok tatlı eldivenlerimiz oldu.
Kanalıma abone olmayı unutmayın ve yaptığınız eldivenleri benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Takıldığınız noktalarda yardımcı olmaya çalışırım. Görüşmek üzere.